Her pazar ibadet için gelen kalabalık St. Peter's Meydanı'nı doldurur. Dünya genelinde 1 milyarı aşkın Katolik, Papa'nın kendilerine rehberlik etmesini bekler ve Katolik Kilisesi'ne bağışta bulunur. Bu bağışların büyük bir bölümü de Vatikan Din İşleri Enstitüsü'nün kasasına gider. Bu hafta size kısa adı IOR olan bu enstitüyü, yani Vatikan Merkez Bankası ve kara para aklama skandallarını anlatacağım. Kurum dünyanın dört bir tarafındaki binlerce vakıf ve dini girişimi yönetiyor. Fakat 2010 Eylül'ünde İtalyan savcılar kara para aklandığı gerekçesiyle Vatikan Bankası IOR'u incelemeye aldı ve Vatikan fonlarındaki 23 milyon euroya el koydu. Kilise devasal bir finansal skandalla çalkalanıyordu. Öyle ki bu rakam mercek altına alınan transfer işlemlerinin çok küçük bir kısmını oluşturuyordu. Bankanın başkanı Ettore Gotto Tedeschi sorguya alındı. Fakat savcılık sorgulamasında başkanın verdiği bilgiler tatminkar olmaktan çok uzaktı. Ortada ne bir hesap sahibinin ismi ne de bir transfer açıklaması vardı. İlginç olansa başkanın kendisinin bile bu duruma açıklık getiremiyor olmasıydı. Vatikan'ın Din İşleri Enstitüsü adlı bankası, Vatikan şehir devletlerinin duvarları arasında ve 5. Nikola'nın inşa ettirdiği dev kulenin içinde yer alır. Banka, Vatikan'ın büyük miktardaki menkul ve gayrimenkul varlıklarının korunması amacıyla 1942'de Papa 12. Pius tarafından kuruldu. Din İşleri Enstitüsü'nde herkes hesap açtıramaz. Sadece dini kuruluşların ya da papazların hesap açtırmasına izin veren özel düzenlemeleri vardır. Enstitü, bir Kardinaller Konseyi'nin denetimindeki profesyonel işletmeciler tarafından yönetilir. Fakat Vatikan içinde sadece bir merkez ofisinin olması nedeniyle para transferlerinde kent devletinin dışındaki bankalar kullanılır. Ancak bu aracı bankalarda hesap açtıranların adları açıklanmaz ve işlemlerde Vatikan Bankası'nın bilgileri dışında başka bir bilgi de kullanılmaz. Bu da banka fonları uluslararası bankacılık sistemine aktarılırken bu fonları oluşturan mevduatların kaynaklarının gizlendiği anlamına gelir. Bu da elbette kara para aklamak için bulunmaz bir nimettir. Bankaya yatırılan mevduatlarla bir yıl boyunca gerçekleştirilen finansal işlemlerden elde edilen kar Papa'ya verilir. Papa da bunu dünyanın her tarafında yürüttüğü hayır işlerinde kullanır. Bu miktar her yıl için yaklaşık 70-80 milyon avrodur. Bu denli büyük boyutta ve çoğunlukla da kaynağı belli olmayan para akışı kaçınılmaz olarak müfettişlerin dikkatini çekmiştir. En son soruşturma, Kutsal Kan Misyonerleri Birliği'nin mali işler sorumlusu Rahip Evaldo Biazzi'nin cep telefonu ile yaptığı bu konuşma üzerine 2008 sonlarında başlatıldı. Senti, no, io tanto ti scoccio solo per rotture dei coglioni perché ieri stamattina dovete una persona verso le 10:30, 11. Tu come stai messo? I soldi? Qui ad Albano ce n'ho 10 soltanto. Giù c'è niente. Giù a Roma potrei darteli, devo poi portarli in Africa mercoledì, vediamo un po'. Rahip Biazzi'nin telefonda konuştuğu bu kişi Diego Anemona adlı bir müteahhitti. Adı yolsuzluk skandalına karışan bu iş adamını soruşturan İtalyan polisi bu telefon konuşmasından sonra Rahip Biazzi'nin ofisinde arama yaptı. El konulan belgeler rahibin 57 farklı banka hesabını kullandığını kanıtlıyordu. Bunlardan 13'ü Vatikan Bankası'nda açılmıştı. Savcılar bankadaki milyonlarca euronun bu hesaplar üzerinden hareket ettiğini tespit etti. Bunların bir kısmı da Diego Anemona ile ilişkiliydi. Bir başka deyişle rahip bu iş adamının parasını aklıyordu. Anemona, Rahip Biazzi'nin hesaplarını kullanmıştı çünkü Vatikan Bankası'nda kural olarak sadece dini organizasyonların ve Katolik ruhban sınıfı üyelerinin hesap açmasına izin verilirdi. Fakat banka hesaplarının bu şekilde kullanılması bir ilk değildi. Eski Vatikan yetkilisi Renato Dardossi, 20 yıl süreyle Vatikan Dışişleri Bakanlığı'nın danışmanlığını yapmıştı. Enstitünün yönetiminde belirleyici bir rol oynayan Dardossi, zamanında bu faaliyetleri fark etmiş fakat engellemeyi başaramamıştı. Bu nedenle onları açığa çıkartmak için amirlerine haber vermeden gizlice binlerce belgeyi arşivledi. Belgelerde 20 yıl boyunca bankada gerçekleştirilen ancak Vatikan'ın özel statüsü nedeniyle kamu denetimine tabi tutulmayan yüzlerce yasa dışı işlemin ayrıntısı vardı. Bu işlemler Vatikan'ın mali durumuna ilişkin konularda Papalığın İtalyan yetkililerle işbirliği yapmayı sistematik bir şekilde reddettiğini açık bir şekilde gösteriyordu.
Sicilya yargıçlarının mafyaya ait olduğu düşündükleri paralarla ilgili tanıklık beyanı alınması amacıyla yazdıkları yüzlerce sayfalık işbirliği talepleri Vatikan yetkililerince hasıraltı edilmişti. Arşivde düzinelerce sahte vakfa ait belge ve bu vakıfların hesaplarının nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi bulunuyor. Bunlardan biri de Kardinal Francis Spellman Vakfı'dır. Bu vakfın bankadaki hesabı 1990'da İtalyan siyasi tarihinin en büyük rüşvetinin ödenmesinde kullanılmıştı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bu rüşvet 1,4 milyar dolarlık bir şirket birleşmesine destek vermeleri için İtalyan siyasi partileri arasında paylaştırılmıştı. Vakıf adına hesap açtıran isim de 7 kez İtalya Başbakanı olan Giulio Andreotti'ydi. Faaliyetlerinin sorgulanamaz oluşu ve bankanın İtalya'da açtığı transit hesapların İtalya Merkez Bankası'nca denetlenememesi nedeniyle Vatikan Bankası'nı yıllarca aracı olarak kullandılar. 1993 yılında iktidardaki Hristiyan Demokrat Parti'nin etkin üyelerinden biri olan Don Vito Ciancimino, mafya bağlantısı suçlaması ile ilk mahkum edilen siyasidir. Ciancimino, Vatikan Bankası'ndaki hesaplarını 70'lerin başlarından 2000 yılında kapatana dek 30 yıl boyunca kullanmıştır. Vito Ciancimino, mafyanın paravan şirketlerinin kamu ihaleleri alabilmesi için 30 yılı aşkın bir süre rüşvet verdi. Gayrimeşru yollardan elde edilen milyarlarca euro yatırımlarda kullanmak amacıyla temizlendi. Vito Ciancimino'nun banka hesapları şimdilerde tutuklu olan mafya liderleri Bernardo Provenzano ve Salvatore Rina adına rüşvet dağıtmak için kullanılıyordu. Vito Ciancimino eşit olarak dağıttığı bütün rüşvetlerin aynı zamanda toplayıcısıydı da. Politikacılarla Din İşleri Enstitüsü'nde görüşür ve onlara paylarını verirdi. Provenzano ve Rina'nın yurt dışına hortumlanan paraları da Vatikan Bankası aracılığıyla ve elbette Ciancimino sayesinde aktarılırdı. Vatikan Bankası'nı kullanıyorlardı çünkü dokunulmazlığı vardı. Bu da hiç kimsenin oraya giremeyeceği anlamına geliyordu. Yargıçların taleplerine yanıt verilmezdi ve oradaki hiç kimse soruşturulamazdı. Yani bu bankanın içinde güvendeydiler. Vatikan, kara para aklanması ile mücadelede uluslararası işbirliği öngören anlaşmaların hiçbirini imzalamadı. Bu nedenle Vatikan Bankası, mali piyasalarda doğrudan işlem yapamaz. Günlük faaliyetlerini başka bankalar üzerinden yürütür. Bu bankalardaki Vatikan Bankası hesapları, çek bozdurmada dahil tüm bankacılık işlemleri için kullanılır. Bu ilişki şu şekilde yürüyor. Banka elindeki müşteri çeklerini diğer bankalardaki kendi hesaplarına yatırarak yaptığı işlemlerin gerçek sahiplerini gizliyor. Daha sonra bu bankalardan parayı topluca çekiyor ve Vatikan kasalarına koyuyor. Bu süreçte kimin parasına işlem yapıldığını sadece banka biliyor. Böylece burada hesabı olanlar izlenebilirliği olmayan bir para elde ediyorlar. Diego Anemone bu şekilde Rahip Biazzini'ye para veriyor. Biazzini de bu parayı Kutsal Kan Misyonerleri Birliği'nin diğer bankalardaki hesaplarına yatırıyor. Diego Anemone'un parası da dahil olmak üzere bu paralar daha sonra Misyonerler Birliği'nin Vatikan Bankası'ndaki hesapları üzerinden Rahip Biazzini'ye aktarılıyor. Rahip Biazzini de bu aktarılan parayı rüşvetleri ödemeleri için Diego Anemone'ya iade ediyor. İtalyan savcılarının en önemli tanığı, Anemone ve Rahip Biazzini arasındaki nakit para transferinde kuryelik yaptığını itiraf eden bu kişi. Bancomat, quello proprio. Però scusa, lui che ruolo aveva Biazzini in tutto questo? Cioè, rispetto ad Anemone, che funzione aveva lui? Per lui, proprio per lui. La cassa, quasi. Quello ti rilascia e vanno a prendere, 7,50 vai a prendere. Ma quindi lei andava direttamente alla congregazione, al banco? Tutti vanno lì. Onun tanıklığı sayesinde Diego Anemone ile eski İtalyan bakanlarının ve eski İtalya Sivil Savunma Başkanı'nın da dahil olduğu birçok işbirlikçisi hakkında yolsuzluk ve dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla dava açıldı. Rahip Biazzini ise bu aşamada resmen suçlanmadı. Ma lei quando andava da Biazzini aveva una ricevuta dei depositi o dei ritiri che faceva? Manca solo il ricevuto. C'è parola. C'è una bustina, basta. Me io non so nemmeno di rivolta quanti sono. Bu önemli tanığa zarfların içerisinde verilen nakit para, ATM rahip olarak alınan Biazzini tarafından yazılan çeklerle Misyonerler Birliği'nin banka hesaplarından çekilirdi.
İtalyan savcılar Vatikan'ı harekete geçirmek amacıyla Vatikan Bankası ve başkanı hakkında bir kara para aklama incelemesi başlattı. Nihayet bunun üzerine Papa 16. Benedikt, Motto Proprio denilen ve doğrudan papalıktan çıkan bir kararname yayınladı. Böylece papalık 2000 yıllık tarihinde ilk kez finansal şeffaflık, kara para aklama ve terör finansmanı gibi konulara değinme gereği duydu. Eski Papa 16. Benedikt ayrıca bir finansal bilgi merkezi kurdu. Güney Kore'nin Vatikan Büyükelçisi Thomas Hongsun-kan, papalığın mali durumunun uluslararası denetçisi oldu. Günümüzde Katolikler, Papa 16. Benedikt'in başlattığı Vatikan'da finansal şeffaflık sağlama girişiminin gerçek ve kalıcı bir reforma dönüşmesini umuyorlar. Aksi halde papalık, para kazanmanın insanların ruhlarını kurtarmaktan daha kutsal sayıldığı bir yer olarak itibar kaybetmeye devam edecek. Konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorumlara bekliyorum. Her hafta oluşturduğum yeni videolardan haberdar olmak ve kanala destek olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca kanalı Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.